Merhaba, bugün elimizdeki metinlere Kırık Olsa Duramazsın romanından bazı ilginç alıntılara bakıyoruz. Evet, oldukça çarpıcı kısımlar var. Aynen, bize Bahadır diye birini anlatıyor bu alıntılar. Aslında çok sıradan, belki biraz içine kapanık bile diyebileceğimiz bir genç Ama işte haksız yere hapse giriyor. ve işin rengi tamamen değişiyor. Çıktığında kendini hiç bilmediği bir dünyanın bir kaosun içinde buluyor resmen. Evet. Peki amacımız ne? Yani bu alıntılardan yola çıkarak neye bakacağız? Şunu anlamaya çalışacağız bence. Bahadır başta hiç ama hiç istememesine rağmen bu karanlık dünyada nasıl adım adım bir güç figürüne dönüşüyor. Yani sadece olayları takip etmek değil. Değil, değil. Daha çok karakterin o baskı altında nasıl evrildiğini, nasıl yeniden şekillendiğini görmek. Tamamdır. O zaman başlayalım. Her şey hapisten çıktıktan sonra başlıyor, değil mi? Evet, rahmetli Hıdır Baba diye birinden bir not kalıyor ona. Ekrem diye birini bulması söyleniyor. Ve gidip buluyor Ekrem'i. Evet, Karşısına çıkanlar da yani akıl alır gibi değil. aynen bir kasa dolusu para, altın bir tabanca. Bir de o defter meselesi var, içinde isimler filan. Ne olduğu belli değil başta. İşte o an sadece bir miras değil aslında devraldığı. Kesinlikle. Sanki geri dönüşü olmayan bir yola girdiğinin ilk işareti gibi, değil mi? Tam olarak öyle. Ve hemen ardından Ekrem'in o tuhaf eğitim süreci başlıyor. İlk ders. Tokat atmak. Yani düşününce Bahadır'ın o naif haliyle Çok trajikomik bir durum. Karıncayı incitmeyecek adam. ama Ekrem'in mantığı net. Tabii. Diyor ki bu yeni alemde yaşayacaksan, bu dili konuşacaksan, yani acımasız olmayı öğreneceksin. İşte o racon dedikleri şey devreye giriyor sana. Aynen. İlk ders bu aslında. Sertleşmezsen ezerler mantığı. Sonra işler daha da ilginçleşiyor. O baba kimliğinin inşası başlıyor. Evet, o siyah beyaz giysiler. Takım tutma meselesi. Ya Altay ya Beşiktaş. Başka yok. Özel dikim takımlar. Neredeyse bir üniforma gibi. Evet, bir maske adeta. Bir rol biçiliyor sanki ona. Çok katı kurallar. Niye bu kadar katı peki sizce? Sadece imaj mı? Bence hem imaj hem de daha fazlası. Yani bir yandan bu kadar net kurallar o karmaşık dünyada bir kontrol hissi veriyor olabilir. Anladım. Bir düzen arayışı gibi. Evet, diğer yandan da kesinlikle bir güç gösterisi. Benim kurallarım geçerli demenin bir yolu bu. Mesafe koyuyor. Ve bu imajla birlikte yükseliş de başlıyor. Tabii, Hıdır Baba'nın teşkilatını devraldığı o ilk toplantı. Masayı tekmelemesi, el öpenleri terslemesi. Bunlar sadece içgüdüsel mi yoksa Ekrem'den öğrendiklerinin bir uygulaması mı? Hesaplı bir performans belki de. Muhtemelen ikisi de var işin içinde. Yani role adapte oldukça rol de onu ele geçirmeye başlıyor gibi. Ama bir de madalyonun öbür yüzü var, değil mi? Olmaz mı? Tüm bu yeni kimliği, gücü ailesinden saklamak zorunda. Özellikle babasından. Emekli polis bir baba. İnanılmaz bir durum. Evet, o kuyumcu Turan amcanın yanında çalışıyor hikayesi falan. Bu ikili yaşam onu içten içe yiyor. Alıntılarda da geçiyor. Sürekli soruyor kendine. Ben bu işin adamı mıyım? Bu da adaptasyonun ne kadar zorlu, ne kadar sancılı olduğunu gösteriyor aslında. Tam bu çatışmanın ortasında bir de aşk giriyor devreye. Eczacı Duru. Evet, o da çok ilginç bir dönüm noktası. Hani masaya tekme atıp yaralanıyor ya. Evet, o sayede tanışıyorlar. Bu ilişkiye o sert baba kabuğunu biraz çatlatıyor sanki. Sonra kimliği ortaya çıkıyor. Nuri Baba ifşa ediyor. Duru'nun tepkisi. Bulmasız kalıyor. Hem de belki daha insan oluyor. Baba personasının sınırları bulanıklaşıyor yani. Aynen öyle. Gerçek Bahadır nerede başlıyor, rol nerede bitiyor? Bu sorgulanıyor. Aşk burada bir zayıflık mı yoksa bir umut mu? Metinler net cevap vermiyor ama o gerilimi hissediyoruz. Bir de teşkilatın o beklenmedik yönü var. Hayır işleri meselesi, değil mi? Evet, Hıdır Baba başlatmış, Bahadır devam ettiriyor, hatta genişletiyor. Bu ne anlama geliyor? Sadece suç değil yani bu yapı. Çok katmanlı bir durum bu. Belki Hıdır Baba'dan kalan bir gelenek sadece. Ya da bir tür meşruiyet çabası. Toplumda yer edinme. O da olabilir. Veya gücün getirdiği bir borçluluk hissi. Ya da daha basit, yani etki alanını genişletmek, sadakat sağlamak için bir yöntem. Sebebi ne olursa olsun bu durum yapının tek boyutlu olmadığını gösteriyor. Kesinlikle.
Bahadır'ın karakterini ve yönettiği dünyayı daha da karmaşık hale getiriyor bu hayırseverlik. Çelişkilerle dolu. Ve bu karmaşıklık içinde yükseliş devam ediyor. İstanbul, sonra Avrupa, dünya başkanlığı. Evet, Rodrigo gibi rakiplerle mücadeleler. Alıntılar biraz hızlı geçiyor bu kısımlara ama Ama o değişimin hızını hissediyoruz. O ilk günlerdeki ürkek gençten küresel bir güce dönüşüm. inanılmaz bir başkalaşım. Gerçekten. Sadece kişisel bir başarı değil bu. Gücün insanı nasıl değiştirebileceğinin de bir örneği. Başlangıçta bir mağdurken koşullar onu bir anti kahramana dönüştürüyor. Evet, kendi dünyasının zirvesine çıkıyor. Bu alıntılar bize kimliğin ne kadar akışkan olabileceğini, adaptasyonun sınırlarını düşündürüyor. O dayatılan rol ile gerçek benlik arasındaki çizgi hep muğlak. Peki, tüm bu yolculuğa bakınca Bahadır'ın hikayesi bize ne anlatıyor sonuçta? Yapıcı bir şey sunuyor, bir vaka analizi gibi. Sıradan bir insanın olağanüstü koşullarda nasıl savrulup yeniden şekillenebileceği, o baba rolü ne kadar gerçek olduğu, Bahadır ne kadar kendi kaldı, bu soru hep var. O zaman dinleyicilerimize son bir düşünce sorusu bırakalım. Ne dersiniz? Olur tabii. Bu alıntılara dayanarak Bahadır'ın bu dönüşümünün ne kadarı sizce zorunlu bir adaptasyondu? Yani hayatta kalma içgüdüsüydü. Ne kadar ise o racon denen kuralların dayattığı bilinçli bir performanstı. İyi soru. İnsan oynamak zorunda kaldığı role ne kadar dönüşebilir? Ne kadar kendi kalabilir? Bu hikaye parçaları, baskı altındaki kimliğin sınırları, belki de kırılganlığı hakkında bize ne fısıldıyor olabilir? Üzerine düşünmeye değer.